Kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber başka bir dağıtım incelemesi çekeceğiz. Bu video benim için çok önemli çünkü inceleyeceğimiz işletim sistemi çok önemli. Linux Mint neden çok önemli dedim? Çünkü benim CatchOS incelemeden önce bana her böyle abi Linux'a geçeceğim de hangi işletim sistemini seçmem gerektiğini bilmiyorum diyen herkese bu işletim sistemini önerdim. Tam bunu önerdim abi. Çünkü niye? Arkadaşlar Windows gibi düşünün. Bütün ekran kartınız vesairenizi her şeyi tanımlıyor. Senede bir güncelleme geliyor. İşte Windows deyince bu özelliği benziyor maalesef. Gerçi Windows'ta kaç sene oldu ya? Yeni Windows 11. Ve çok problemsiz, güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kanalda bu incelemeyi bu kadar geciktirdiğim için lütfen kusura bakmayın. Benim için yeri çok ayrıdır demek istiyorum. Çünkü şöyle, insanlar Linux'a ilk geçtiklerinde hep Mint'le geçiyorlar arkadaşlar. Bizim zamanımızda öyleydi. O zaman çok böyle ya abi Linux'a yeni mi başladım? Mint. Yeni mi başladım? Mint. Herkesi Mint'le böyle pışpışlıyorlardı falan. Kesinlikle tavsiye ederim. CatchOS'te şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi işte snapshot alıyorsun, onu alıyorsun, geri dönüyorsun. Evet, Windows'tan geçenler için uygun bir işletim sistemi. Fakat kesinlikle Mint abi. Bakın ne diyorum size? Mint diyorum. Zaten şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu videonun altına yorum yazan arkadaşların birçoğu, yani Windows'tan geçtim ben Linux kullanıyorum diyen arkadaşların birçoğu ben Mint kullanıyorum yani yazacaktır. Hatta yazın arkadaşlar, bakalım kaç kişi Mint kullanıyormuş. Şimdi dostlar, sitesini biraz inceleyelim. Gördüğümüz üzere çok sade, güzel bir sitesi var aslında. Direkt burada Linux Mint yazıyor. Hangi sürümü olduğunu söylüyor. Son versiyon kullanıcı dostu bir sistemmiş ve buradaymış. Bugün diyor indirin diyor. İndire bastım. Şimdi dostlar, burada bizi 3 tane seçenek karşılıyor masaüstü ortamı. Siz burada hangisini seçeceksiniz? Arkadaşlar benim size tavsiyem Cinnamon'u seçmeniz. Çünkü neden? Daha en günceli bu. Windows masaüstüne de biraz daha uygun falan. Ya istiyorsanız bunları da seçebilirsiniz fakat bunlar biraz daha eski tip masaüstü ortamları. Güncelleme alıp almadığını bilmiyorum. Zaten 2011'e kadar geliştirilmiş bu anladığım kadarıyla. Şöyle XFCE Edition, bu daha farklı tabii. Buna hala güncelleme getiriyorlar. Ayrıca bu masaüstü ortamının çok fazla şeyi var. Arkası dolu yani. Çok fazla kullanıcısı olduğu için. Fakat ben bugün size burada Cinnamon'u inceleyeceğim. Size de bunu indirmenizi tavsiye ederim dostlarım. Hiç pişman olmayacaksınız, merak etmeyin. İndirelim. Şimdi burada farklı bir uygulamadan da bahsetmek istiyorum size. Hemen aralara sıkıştırıyorum ki siz Linux'u daha rahat kullanın. İndirme linki olarak torrent'i görüyorsunuz. Eğer Linux'ta torrent bir indirme yapıyorsanız arkadaşlar, nasıl bir program arayüzü, yani nasıl bir program kullanmanız gerektiğini hemen bahsedeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sudo pacman kısa çizgi büyükse transmission, bunu yazıyorsunuz, indire basıyorsunuz. Arkadaşlar bu bizim Windows'taki torrent'i indirdiğimiz o ara uygulamalar var ya, onun Linux'taki hali gibi düşünün. Kullanması da aşırı basit zaten. Bakın burada ben zaten indirmiştim. Evet, indirildi. Bakın dostlar, şimdi burada Transmission GTS'i açalım. Daha önceden bir indirme yapmıştım ben. Şimdi dostlar buraya geldim. Arkadaşlar buradan torrent'e indire basıyoruz. Buradan gördüğünüz üzere torrent'i indirdi. Şimdi dostlar yapacağımız hamle şu. Torrent'in indirildiği dizine geliyoruz. Buradan arkadaşlar buraya sürüklüyoruz. Tek yapacağımız işlem bu. Open'a basıyorum. Bakın burada torrent olarak aç. Buna tıklıyorum. Burada indirmeyi başlattı arkadaşlar. Ya aslında bu kadar basit. Bu Transmission'da aradan çıkartmak istedim. Size göstermek istedim. Şimdi isterseniz Linux Mint kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar, diğer videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Virtual Machine Manager'ı kullanıyorum. Gayet stabil ve hızlı. Size de bunu kullanmanızı tavsiye ederim tabii ki de. Burada yeni bir sanal makine açalım. En üsttekini seçelim. Buradan medyanızı seçin diyor. Araştıra geliyorum. Arkadaşlar buradan Linux Mint Cinnamon zaten çıktı. Direkt bunu seçiyorum. Benim kendi operating sistemimi istiyor. Arch Linux'u seçiyorum ben de. Basıyorum. Ne kadar bir RAM ve kaç çekirdek vermek istiyorsunuz diye soruyor. Video incelemelerinde sanal makine kullanırken 6 GB RAM veririm, 8 çekirdek veririm arkadaşlar. Benim stabildir. Şimdi öyle yapacağım. Evet dostlar, Linux'umuza girdik. Sanal makinemizden başlattık. Gençler, anlık Linux Mint'teyiz. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. Enter'a bas. Sizinle beraber böyle bol bol kurulum yapmak da güzel bir şey. Sizlere hem Windows'tan hem Linux'tan sanal makineyi nasıl çalıştırabileceğinizi, sanal makine çalıştıktan sonra bir işletim sisteminin nasıl kurulduğunu görmeniz. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Öğrenmenizi istediğim temel şeyler bunlar. Şimdi Linux Mint'e giriyoruz. Stabil çalışması için arkadaşlar 8 çekirdek ve 6 GB RAM verdim. 40 GB alan verdim. Yeterli diye düşünüyorum. Aga be, o ekrana, o mouse'a geldik ya. Ay çok iyi.
Bir dakika. Evet, şimdi daha geniş bir ekranımız oldu. Üst paneli götürdüm. Dostlar çok güzel ya. Çok tatlı. Bakın bir nostaljik oldum, anladınız mı? Şu şeyler falan. Arkadaşlar şöyle diyor ki sisteme bir gir bakalım. Neler var neler yok. Yani şöyle şuna tıkladığım an kurulumu yapacağız. Tamam, bir sıkıntı yok. Ama diyor hani sistemi beğendin mi? Mesela bu arayüzü beğendin mi? Uygulamaları beğendin mi? Bakın her şey yüklü geliyor içinde. Windows'tan geçmek isteyen adam için harika bir şekilde. Firefox falan da içinde geliyor. Tabii biz Brave kullanıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde zaten ya şuradan normalden Wi-Fi'nizi bağlarsınız. Şimdi ben sanal makinede olduğum için bağlayamıyorum ama ya bağlı geldi daha doğrusu. Evet dostlar, şimdi burada kurulumumuzu yapalım. Install'a bakalım kullanıcı dostu muymuş? Ekran buğulanmış galiba ya, bir temizledim genç. Arkadaşlar şimdi buradan kurulum için dilimizi seçelim. Diyor ki Türkçe klavye düzeninizi seçin diyor arkadaşlar. Türkçe Q klavyeyi seçiyorum dostlar. Çoklu ortam ses ve video çözünürlüklerini kur. Bazı video biçimlerini oynatmak, bazı web sitelerini düzgün çalıştırmak için çoklu ortam çözücüleri gerekir. Etkinleştirelim abi, o zaman devam et. Ubuntu drivers hazırlanıyor dedi. Bu bilgisayarda herhangi bir işletim sistemi tespit edilmedi. Ne yapmak istersiniz? Diski sil, Linux Mint dağıtımını kur. İleri seviye özellikler, başka hiçbir şey falan filan. Biz bunu seçelim arkadaşlar. Burada ileri seviye özellikler de var. Farklı. LVM dediği dostlarım, diski kendiniz bölüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki şu bölümde home olsun, şu bölümde root olsun, şu bölümde bilmem ne olsun, şu olsun, bu olsun. Arayüzle yapılıyordur da. Normalde bu işlem terminalden yapılıyor arkadaşlar. Biz bunu hiç girmeyeceğiz. Biz direkt devam edeceğiz. Şimdi kuru seçtim. Diskler seçenekler kaydedilsin mi diyor. Evet dostlar, seçenekler kaydedilsin. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. ext4 türünde kuruyor. Devam diyelim. İstanbul'u seçeceğiz arkadaşlar. Adınız sudo emir keles yapalım. Bilgisayarınız adı emir mint olsun bilgisayarın adı. Kullanıcı seçin diyor. Sudo emir keleş olur. Parola seçin 1, 2, 3, 4. Ben biliyorsunuz distro incelemelerinde arkadaşlar hep 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Siz sakın böyle yapmayın ama. Otomatik giriş yapalım arkadaşlar. Devam diyelim. Dosyalar kopyalanıyor. Evet dostlar, burada şu anda kurulum başlattık. Bu bir sürsün bakalım. Ben burası bittiğinde tekrardan sizin yanınıza geleyim. Evet dostlar, kurulumu tamamladık. Gördüğünüz gibi önümüze 2 tane seçenek koydu arkadaşlar. Test etmeye devam et veya şimdi yeniden başlat diyor. Ben şimdi yeniden başlatacağım. Sistemimizin içine artık girelim. Çok heyecanlıyım bu konuda. Yay! Linux Mint'e hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Dostlar ilk yapacağım işlem sizin göz sağlığınız için şunu bir 1080'e almak olacak bu arada. Evet, uygula diyelim. Burada hoş geldiniz seçeneğini gördük. Şimdi masaüstü renklerimize bakalım. Başlat diyelim. Bakalım burada neler var. Beğendiğiniz temayla beraber. Abi ben koyucu bir adamım. Yani koyu renkleri severim. Ayrıca Mint'e de yeşilin çok yakıştığını düşünüyorum. Niyeyse enteresan bir şekilde. Yeşili seçeceğim arkadaşlar. Kapattım. Bakın ne oldu. Şimdi pencereler ve her şey siyah. Başlat menüsündeki şeyler renk tonları yeşil oldu mesela. Güzel oldu. Sistem anlık görüntüleri. Ardından otomatik sistem anlık görüntülerini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer 2 günlük veya 2 ön yükleme anlık görüntüsü önerilir diyor. Sisteminizde bir şey bozulursa bu sayede önceki çalışma durumunuza geri dönebilirsiniz. Çok iyi abi. Kesinlikle bizim istediğimiz o sistem geri yükleme özelliği bunda aktif ve takır 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 çalışıyor. Bunu da deneyeceğiz zaten. Bunu başlatalım dostlar. Bakalım bizden şifre istiyor. Şifremizi ne koymuştuk arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Şöyle açayım görün. Kimlik doğrulama diyor. Tamam. Görüntü türünü seçin. BTRFS'i seçemiyorum. Muhtemelen arkadaşlar kurulumdayken BTRFS seçmediğim için ben bunu seçeceğim o yüzden. Sonraki sistem boyutunuz hesaplansın. Ben bir tane sistem geri 10 GB'ı boşmuş. Bitir abi. Tamam. Time Shift etkin biliyorsunuz. Ben de kendi makinemde Time Shift kullanıyorum zaten. Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Ben şimdi bir tane oluşturayım. Time Shift. Bir tane oluştursun. Time Shift oluşturduktan sonra da arkadaşlar bir sistem update'i atalım. Sonra bir sisteme geri dönmeye çalışalım bakalım nasıl olacak. O yüklenirken ben de size geri kalan şeyleri göstereyim. Mesela burada sürücü yöneticisi var arkadaşlar. Bunu başlatalım. Bakalım sürücü yöneticimizde neler var, neler çalışıyor. Ek ya da sahipli sürücü kurulum ihtiyacı algılanmadı. Bilgisayarınızda herhangi bir sürücüye ihtiyacı yok. Yani buradan şunu görebiliriz arkadaşlar. Bilgisayarım Nvidia bir ekran kartı varsa Intel, AMD, ses paketleri, Wi-Fi paketleri bütün driverlarını otomatik tespit edip yüklemiş demek oluyor. Bu çok güzel abi. Güncelleme yöneticisine
bakalım bir de. Aynı bu CatchOS'teki gibi güncellemeleri buradan arayüzlü bir şekilde kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Tamama basalım. Yeni bir yansıya geçiş yapmak istiyor musunuz diye soruyor. Güncelleme yöneticisinin yeni bir sürümü. Güncellemeyi uygulayın. Evet'e basarsam ne olacak? Patlamayacağız değil mi birden? Ha, resmi depolar. Buradan ağır repoları da seçebiliyormuşuz. Biraz daha teknik dostlar. Güncellemeyi uygulayın diyor. Tamam, güncellemeyi uygulayacağım. Burada bir yazılım listesini indirsin. Bu sistemle alakalı şeyleri yapacağız. Bunları yapmadan önce komple bir arayüzü görün istiyorum. Sistem ayarlarına bakalım neler varmış dostlar burada. Arkadaşlar sistem ayarlarında burada güzel bir şey görüyoruz aslında. Bilgisayardaki her şeyi buradan konfigüre edebiliriz. Mesela güç yönetimini buradan seçebilirim. Pasif durum, aktif durum, asla, 30 dakika falan filan. Güç tipini, güç tasarrufu ya da dengeli seçebiliyorsunuz. Güç düğmesine basıldığında ekranımı buradan da ayrılalım. Burada genel işlerimiz var. Mesela diskler bölümüne geldiğimizde burada Kemu'dan ayrılmış olan diskimizin içindeki 21 GB'lık alanın boş olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında sistem kurulurken bize bıraktığı kısım 21 GB'mış arkadaşlar. Başka nelerimiz var dostlar burada? Arka planları seçebiliyormuşuz mesela direkt buradan. Oo, Kevin T. Bu güzelmiş abi. Bunu oldu. Direkt buna tıkladığım an seçebiliyorum. Tamam abi, bu da güzel. Wallpaper'lara geldiğimde burada daha farklı şeyler de seçebiliyormuşum. Şunu seçtim mesela. Güzel oldu abi ama ben koyu seviyorum. Linux Mint'e ait bir şeyler kullanalım. Bakalım dostlar, bir de yazılım yöneticisine bakalım burada neler var. Ön bellek oluşturuluyor. Oluştur abi bakalım ön belleği. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Sanal makinede açtığım için bu kadar yavaş hareket ediyor sistem. Yoksa inanın ben bu makinemde de kullanmıştım Linux Mint'i. Akıyor yani, gerçekten gayet hızlı. Ha evet dostlar. Bizim KDE Plasma'da kullandığımız Flatpak'i biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da arayüzü olan bir uygulama indirme store gibi, yani çok güzel. Güvenlik duvarımız varmış. Ağları denetleyip izleyebilirsiniz diyor. Bakalım burada ne var? Gene bir root şifremi yazayım. Burada güvenlik duvarımızı görüyoruz arkadaşlar. Ev profili varmış. Ofis ve genel varmış. Tamam, güzel abi. Bunu bir tam ekran yapıp okuyalım neler varmış. Başlarken temel diyor. Tamam, bize bu biraz daha teknik bir şey tabii ki ama bilgisayarımıza gelen yani bir saldırı vesaire, bir port taraması gibi şeyler olduğunda anladığım kadarıyla bunları deşifre ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Bunun bir arayüz içinde olması, aynı zamanda yüklü gelmesi, sisteme entegre gelmesi çok güzel bir şey. Bunu indirip kurup daha detaylı inceleyebilir. Burada bu şekilde uygulamaları görüyorsunuz dostlarım. Zaten sistem şeyle çalışıyor. Biraz sanal makinede olduğu için zor çalışıyor. Alanımız da kısıtlı. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. Ama isterseniz WatC diyor mesela. Bunu kurabilir miyiz abi? WatC. Ben ZapZap'ı kullanıyorum arkadaşlar. WatC'de kullanılıyormuş. Bunu bir Alman yapmış herhalde anladığım kadarıyla. Neyse falan filan. Bundan da çıkalım abi. Evet dostlar, ilk adımlarımız bu şekildeydi. Şimdi isterseniz şu sistem önce bir yazılım güncellemesini yapalım. Güncellemeyi uygulayın diyor. Bunu bir uygulayalım. Gene 1, 2, 3, 4. Paketleri bir indirsin kursun. Nasıl yapacağını merak ediyorum. Size de göstermek istiyorum bu süreci. Güncelleme yöneticisini açtı abi. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar, buradan güncellemelerimizin hepsini indirmiş. Mint Drivers, işte Firefox'tur, odur budur, güncellemeleri kura bastığım an kuracak arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde güncellemeleri. Muhtemelen kuramayacak bu arada çünkü bilgisayarda yer yok. Yani bunları şu an anlık root dizinine indiriyor bilgisayar. Muhtemelen o kadar yer olmadığı için kuramayacak ama gene de deneyelim yani. Siz tabii ki de ana makineniz olduğunda daha fazla yer verip yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz sistemi. Arkadaşlar, o kurulum yaparken ben de size diğer başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela ofis programlarını kullanacak arkadaşlar için hepsi içinde inik güzel bir şekilde geliyor. İsterseniz bir tanesini çalıştırıp bakalım. Hep de LibreOffice çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, burada mesela buraya bir şeyler yazayım. Mesela nasıl yapalım? Tuttum çektim böyle, hepsi geldi. Böyle çekince de gelirim, hepsi geldi. Evet, LibreOffice'in de güzel bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle 2 kere mi tıklıyorduk? Bunu böyle değil ya, dur. Şunu şöyle çekiyordum. Tamam dostlar. Ofis programları da çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde bunu gördük. İptal abi, kaydetmeyeceğim. Dur. Kaydetme. Buradan da ayrılalım. Bu paketleri indirirken size başka nelerden bahsedebilirim arkadaşlar. Mesela ses ve video. Dostlar mesela ben Arch Linux kurduğumda her şeyini kendim yüklemem gerekiyordu. Mesela video oynatıcısını da kendim yüklemem gerekiyordu. Her şeyi kendim yüklemem gerekiyordu. Burada hali hazırda bir video oynatıcısının olması. Bu birazcık şey bir işletim sistemi arkadaşlar. Windows gibi. Ben USB'ye yazdırdım, taktım, kurdum, çalıştı abi. Bu kadar. Hani başka yapacak hiçbir şey yok. Anladınız mı? Çok relax. Gerçekten böyle insanın tutup da ya abi ben şimdi Linux kurmak istiyorum da bir ton şey var. Nasıl öğreneceğim? Nasıl yapacağım? Edemem falandır filandır. Bu arada gitti.
bitti. Yani indirmeyeceğini biliyordum zaten de. Hani tam onluk bir işletim sistemi arkadaşlar. Buraya geliyorsun abi. Şuraya şöyle arkadaşlar bir klavyemizi Türkçe yapalım. SetX KB Map TR'ydi sanırım. Tamam geldi klavyeler. Güzel. Şimdi buradan arkadaşlar evet yazılım yöneticisi burada şöyle bir şey bile yapabiliyorsunuz. Anladınız mı? Her şey var abi. Steam'de buradan kuruyorsun. Heroic Games'i de buradan kuruyorsun. Bütün istediğin uygulamaları virüssüz bir şekilde tek tık kurup indirip kullanabiliyorsun yani abi. Daha ne diyeyim yani. Dostlar burada bunu indiremeyecek muhtemelen. Ya bunu bekleyelim. Eğer indiremezse ben sonrasında tekrar geleyim buraya. Ya yer yok abi. Hani normal bir şekilde kurarsanız çalışır muhtemelen. Benim videom zaten biliyorsunuz. Fail yani hep fail. Yapacak bir şey yok. O zaman şunun indiği ya da inemediği yere gidelim. Evet dostlar burada bir hata aldık. Güvenlik güncellemeleri kurulamadı diye olsun. Ben dediğim gibi tahmin etmiştim zaten. Neden o bilgisayarda yer olmadığını biliyorum. Fakat şöyle bir şey yapacağım. Sadece Firefox'u seçtim. Hayır dedim. Sadece Firefox'u seçtim. Güvenlik güncellemeleri kur diyelim. Tek bir paketi muhtemelen kurar diye düşünüyorum. Ona yer vardır. Tek paketi kurdun mu abi? Tamam kurdu bak. Firefox'u kurdu. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Az önce Timeshift'ten bir tane görüntü oluşturmasını istemiştim. Bu görüntüye geldim. Geri yükleyi seçtim. Dosya boyutu bunu seçtim. Koru vıdı vıdı. Burada direkt sonraki dersem ne olacak? Bu arada ilk defa sizle yapıyorum. Hiç Linux Mint'te sistem geri yüklemesi yapmamıştım daha önce. Sonraki diyelim. Aygıt sonraki diye bir şeylere evet diyoruz ama. Dosyalar geri yüklendikten sonra sistem yeniden başlayacak. Abi bakalım. Daha önce ben hiç Linux Mint'te sistem geri yüklemesi yapmamıştım arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber yapıyorum. Umarım çok uzun sürmez. Umarım yapabiliriz yani. Yapamasak da eğer ben gene şurayı keseceğim ve videoda bakacağız. Yani sonra araştırıp geleceğim. Neyse. Şunun bittiği yere arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar sistem geri yüklemesi başladı bakalım. Linux Mint'e hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Gene aynı ama sistem geri yüklemesi yapılmadı diye düşünüyorum. Mint incelemesi bu kadardı. İsterseniz sistemden ayrılalım. Başka hani göstermek istediğim ne vardı? Göstermek istediğim başka bir şey yok. Dosya sistemini görüyorsunuz. Dolmak üzere boşalan 1 GB yazmış. Ondan sonra burada müzikler, belgeler her şey yüklü geliyor arkadaşlar. Windows'un Linux versiyonu yani ben bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Kapatalım sistemimizi. Evet arkadaşlar sanal makinemiz sona erdi. Şimdi buradan geldik. Artık isterseniz Linux Mint'i imha edelim dostlar. Niye Arch Linux olarak yazıyor bilmiyorum bu arada. Linux Mint olmalıydı bu. Delete yapıyorum ve arkadaşlar Linux Mint'i. Evet dostlar incelemem bu kadardı. Eğer istiyorsanız daha detaylı bir şekilde incelerim. Fakat genel olarak bence bu yeterli yani. Sistemi göstermiş oldum sizlere. Windows'ta yaptığım gibi haksızlık olmasın. Bu sistemi 3 ayrı şekilde şimdi ufacık bahsetmek istiyorum. Benim gözümde arkadaşlar 5 üzerinden 5 çünkü çok stabil. Sürekli güncelleme geliyor paket yöneticisine fakat sistem genel anlamıyla yılda bir kere falan güncellendiği için neredeyse sıkıntı yaşama şansınız sıfır gibi bir şey. Bakın Arch tabanlı Linux'larda bunu söyleyemiyorum. Ama Debian tabanlı Linux'larda özellikle Mint'te bunu üstüne basa basa söyleyebilirim abi. Muhtemelen hiç sıkıntı bile yaşamayacaksınız yani. O yüzden tavsiye ederim dostlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olup zilleri falan açmayı unutmayın. İşte beğenmediyseniz de dislike atıp bana yorumlarda küfürler savurabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.